Herkese tekrar selamlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda da her zaman söylediğimiz gibi yüksek potansiyelli bir hisseyle karşınızdayız ve yüksek potansiyelli hisse senedi video serimize devam ediyoruz. Tabi her zaman ne diyoruz? Yatırım tavsiyesi, al sat tut tavsiyesi olmadan sadece teknik analiz ışığında ve tecrübelerimizle paylaşıyoruz bu videoları sizinle. Ve önceliğimiz uzun vadeli analiz yapmak. Biz bu analizleri uzun vadeli olarak yapıyoruz. Yani öyle 3 ay, 5 ay, bir hafta, 2 hafta vesaire değil. Yatırım dediğimiz olay zaten yılları alması gereken bir zaman dilimi. Onun için 2-3 ay yatırım yapınca veya bir şey alınca siz yatırım yapmış olmuyorsunuz. Yatırım olması için en az bir yılı geçmesi lazım ki yatırım yapmış olun. Zaten gördüğünüz grafik yıllar süren bir grafik. Belki 30-40 yıllık bir grafik. Yani 1990 yıllarından şu ana kadar gelen bir grafik var karşımızda. Ve şu gördüğünüz mumlardan her bir tanesi bir ayda oluşmuş. Dolayısıyla çok uzun vadeli yatırımcı olmak isteyenler için bu grafikler, ama kısa vade düşünenler için de analizini paylaşıyoruz. Analizimize başlayacağız fakat çoğunuz videoları abone olmadan izliyorsunuz. Sizden ricam 2-3 saniye ayırıp abone olmanız. Abone olduğunuzda bir şey kaybetmeyeceksiniz. Kesinlikle kazancınız olacaktır. Siz 2-3 saniyenizi ayırıp abone olurken de ben de hemen analizime başlayayım. Şimdi öncelikle BIST 100 endeksine bakalım. Durum nedir? Birçok arkadaş BIST 100 endeksini soruyor. Onlar için de kısaca BIST 100 endeksine bir değinelim. Ondan sonra analizimize geçeceğiz. Hissemizin analizine daha doğrusu geçeceğiz. Şimdi BIST 100 endeksinde şöyle baktığımızda şurada, yani 1300'lerden gelen yükselen bir trend var. Sarıyla gördüğünüz kanalın içinde BIST 100 endeksi devam ediyor. Peki nasıl bir hareket var? Bundan sonra nasıl bir hareket beklenebilir? Gördüğünüz gibi zaten trendin içinde şu an devam ediyor ve trendin direnç seviyesine doğru gelmiş ve düzeltme yapıyor. Düzeltmede de gördüğünüz gibi şurada bir tepe yapıyor. Daha doğrusu kısa vadeli bir tepe yaptı. Şu an gene en azından toparlanıyor. Burada 7300 seviyesi önemli bir destek seviyesi. Orası kırılmadığı sürece yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Ama 7300 aşağı kırılırsa gördüğünüz gibi hem yükselen ana trend desteği ve sarıyla gördüğünüz kanalın desteği olan ve 200 günlük üstsel ortalama seviyesi olan 6400'lere kadar düşme ihtimali var. Ama şartımız nedir? 7300 aşağı kırılacak. Fakat 7300 kırılıp da 6400'lere gelse dahi hala trend bitmiş sayılmaz. Gördüğünüz gibi sarıyla güzel bir trendimiz devam edecek. Ama eğer 6400 aşağı kırılıp da altında kapanışlar görürsek 5500'lere kadar bir düzeltme hareketi görebiliriz. Sarıyla gördüğünüz trend de kırılmış olur. Dolayısıyla şu an BIST 100'de bir toparlanma hareketi var. Yukarı çıkışlarda da gördüğünüz zirvesi olan şurası, yani 8500'ler kırıldıktan sonra yukarıya doğru yükselen sarı trendin direncine doğru hareketler görebiliriz. Sarıyla gördüğünüz kanalın direnç seviyesine kadar gidebilir ki önceleri BIST 100 hakkında analizler yapmıştık zaten ve analizimizde bir hedefimiz vardı. O hedefi de sizinle paylaşalım. Seçimde biliyorsunuz ki bir düzeltme geldi ve bu düzeltme gördüğünüz gibi şuralara kadar, yani 4400'lere kadar geldi ve burada bizim bir bayrak formasyonumuz var. Bu bayrak formasyonuna baktığımızda şöyle çizelim hemen sizin için. Yani 2300'lerden 5600'lere kadar gelen bir bayrak formasyonu var ve bu bayrak formasyonun hedefi de tabi uzun vadeli olarak 12.250'ler olacaktır. Formasyon hedefine doğru gidiyor. Dediğim gibi 6400 kırılmadığı sürece 12.200'ler BIST 100 endeksinin bir sonraki hedefi olacaktır. Daha sonra 16.000 hedefimiz var tabi. Ama dediğim gibi orta ve uzun vadede BIST 100'de böyle bir görüntü var. 7300'ler kırılırsa 6400'lere kadar düşme ihtimalimiz var diyelim. Ama 7300 üstünde kaldığı sürece sonraki hedefi 8500 ve 12200'ler olacaktır. Bu arada biz bu analizleri teknik analizle yapıyoruz. Sıfırdan zirveye kadar yatırım ve teknik analiz eğitimimiz var. 1300 liradan 900 liraya indirmiştik. Fakat yoğun istek üzerine özellikle öğrenci kardeşlerimiz için 500 TL'ye indirdik. Teknik analizi öğrenmek isteyenler kursun linkini videonun açıklama bölümüne koyacağım. Oradan tıklayıp kursumuzu satın alabilirler. Eğer bu işi öğrenmek istiyorsanız mutlaka teknik analiz bilmelisiniz diye her zaman söylüyoruz. Şimdi grafiğimize döndüğümüzde Akbank hissesini inceleyeceğiz. Akbank hissesi bu arada bankalar arasında en ucuz hisse senedi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi daha önce analizini zaten yapmıştık. 24.76'lardaydı. Biz analizini yaptıktan sonra %40'lık bir yükseliş olmuş.
Şimdi bir düzeltme var. Doğal olarak düzeltme nereye kadar gidecek, nereye kadar düşecek ve ne kadarlık bir yükseliş potansiyeli var onu sizinle paylaşacağız. Öncelikle hissenin geçmişine bakmamız lazım. Geleceği görmek için geçmişine bakmamız şart. Şöyle geçmişine baktığımızda hisse senedi 1 Ocak 1993'ten 1 Ağustos 2007'ye kadar güzel bir yükseliş yapmış. Peki ne kadarlık bir yükseliş yapmış? Onu sizinle paylaşalım. Şu şekilde hemen alalım. En dibe kadar geliyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle baktığımızda neredeyse 2 milyonluk bir yükseliş 14 senede Akbank hissesinde. Şu an buna benzer bir trend tekrar başladı 2020 yılında. Dediğim gibi eğer kazanmak istiyorsanız yatırımcı olacaksınız. Yatırımcı olursanız kaybetme ihtimaliniz çok düşük. Bu hissede de şu an benzeri bir yükseliş potansiyeli var. Onu sizinle paylaşacağız. Peki teknik analiz dedik. Teknik analizde ne var? Şurada gördüğünüz pembeyle bir formasyonumuz var. Biz bu formasyona teknik analizde flama formasyonu diyoruz. Ve bu flama formasyonu kırıldıktan sonra örneğin flama formasyonun geçmişine baktığımızda ne dedik? 14 yılda %2 milyonluk bir yükseliş olmuş. Bundan sonraki trendde de %2 milyonluk bir yükseliş olma ihtimali yüksek. Teknik analiz budur çünkü. Şimdi öncelikle kısa vade bir bakmak istiyorum. Kısa vade düşünen arkadaşlar var. Soruyorlar sürekli kısa vadede ne olur diye. Onu sizinle paylaşalım. Şöyle hemen günlük grafiğimizi açalım. Bu arada ne dedik? Şurada 2021 yılında bir yükseliş trendi başlamış uzun vadeli. Gördüğünüz gibi hatta şöyle onu sizinle paylaşalım. Şimdiden ne kadarlık bir yükseliş olmuş? Onu hemen şöyle sizinle paylaşalım. Gördüğünüz gibi şuraya getirdiğimizde 7x'e yakın bir yükseliş olmuş 2021'den şu ana kadar Akbank hissesinde, ama dediğim gibi temeline baktığımızda genel olarak ucuz bir hisse senedi. Onun için daha potansiyeli olduğunu düşünüyorum tabii ki uzun vadede. Gördüğünüz gibi burada mavi ile gördüğünüz bir yükselen trendimiz var. Ve 2-3 ay önce analizini yaptığımızda gördüğünüz gibi 24.76'lardaymış ve %40'lık bir yükselişle 35 TL seviyesine kadar gitmiş. Şu an 30 TL civarlarında. Ve doğal olarak ne dedik? Ve bir düzeltme yapıyor dedik. Gördüğünüz gibi mavi ile gördüğünüz bir trendimiz var dedik. Ve oraya kadar düzeltme normaldir. Yani 20 TL'ye düştüğünde 21 TL civarlarına burada düşüşü tamamlamış demektir. Tabii onun altına düşeceğini çok zannetmiyorum. Orada tutunduğu sürece kısa vadeli yükseliş trendi devam edecektir. Tekrar uzun vadeli grafiğimize dönelim. Bu arada kanalımızın katıl butonu aktif oldu. Bundan sonra dilerseniz yaptığımız analizlere karşı desteklerinizi kanalımıza katılarak verebilirsiniz. Bunun için de yukarıya sağ üst köşeye bir video koyacağım. Katıl butonuyla ilgili orada detaylı bilgi mevcut. Bilmeyenler için söylüyorum, kanala abone olduğunuz zaman, üye olduğunuz zaman daha doğrusu size rozet veriliyor, ayrıcalıklarınız oluyor birçok şekilde. Ayrıca ileride bizden eğitim alma, size özel videolar, canlı yayınlar vesaire yapılacak. Bunlardan yararlanmak istiyorsanız YouTube Parasal Teknik kanalımıza üye olursunuz. Ne dedik? Akbank hissesinde bir yükseliş potansiyeli var. Şu an gördüğünüz gibi 30 TL civarlarında. Ve uzun vadeli olarak, yani uzun vade ne diyoruz her zaman? En az bir yıl olmak şartıyla ve gördüğünüz gibi geçmişine baktığımızda 14 yılda %2 milyonluk bir yükseliş yapmış. %2 milyonu siz alın hesaplayın ne kadar olduğunu, ne kadar ettiğini, nasıl bir kar potansiyeli olduğunu kendiniz hesaplayabilirsiniz. Bu arada biz bu grafikleri logaritmik olarak açıyoruz. Her zaman söylüyoruz. Örneğin TradingView'i açtığınızda burada 4 tane grafik çeşidi var. Bu grafikler içinde biz logaritmik olanı kullanıyoruz. Onun için grafiğini açtığınızda örneğin Akbank'ın böyle bir görüntü görmeyebilirsiniz. Onun için bakın fiyatların altında sağ alt köşede altıgen içinde bir nokta var. Oraya tıklıyorsunuz. Burada logaritmik grafiği açıyorsunuz. Böylece bu çizgileri siz de çizip yükseliş potansiyelini kendiniz de görebilirsiniz. Peki ne kadarlık bir yükseliş potansiyeli var? Onu hemen sizinle paylaşalım. Ne dedik? Zaten 2021'de bir yükseliş trendi başlamış şurada. Örneğin diyelim ki aynı şekilde %2 milyonluk bir yükselişi 14 yılda yapsın. Ve şu andan itibaren ne kadarlık bir yükseliş potansiyeli var onu sizinle hemen paylaşalım. Ölçüm aracımızı alıyoruz, cetvelimizi. Şu an 30 TL civarlarında dedik. Şöyle getiriyoruz ve bu flama hedefi neresi? Gördüğünüz gibi yukarıda yazıyor. Pembeyle çizdiğimiz kesik çizgi. Oraya doğru götürüyoruz. Gördüğünüz gibi ölçüm aracını şu an bulunduğu fiyattan hedefine kadar götürdüğümüzde
%667.500'lük bir yükseliş potansiyelini mavi kutucuk içinde siz de görebiliyorsunuz. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Teknik analiz ve grafik bu yükseliş potansiyelini bize söylüyor. Siz de dediğim gibi grafiği açıp geçmişine bakabilirsiniz. Aynı şekilde bu çizgileri çizip eğer biraz teknik analiz bilginiz varsa bu çizdiğimiz flama formasyonu çizip hedefini siz de aynı şekilde görebilirsiniz. Ayrıca eğer kripto paralarda yatırımınız varsa sizinle kendi altcoin sepetimi paylaştım. Bundan 2 video öncesine giderseniz o videoyu bulursunuz. Çok yüksek potansiyelli altcoin'ler var. Biliyorsunuz her zaman söylüyoruz kanalımızda. Bizim Bitcoin'de 2024-25 sonlarına doğru hatta 2025 ortalarına doğru bir yükseliş trendi beklentimiz var. Bitcoin'de eğer ilgileniyorsanız sizinle altcoin sepetimi paylaştım o videoda. Sadece borsaya takılı kalmayın. Altın, dolar, Bitcoin, kripto para vesaire de emin olun size kazandıracaktır. Sadece hisse senedi kazandırmaz. Şu an zaten altcoin ve kripto para dönemi. Onun için ileride böyle bir yükseliş trendi bekliyoruz. O videoyu izlerseniz yararlanırsınız. Ayrıca bu videonun altına yüksek potansiyelini gördüğünüz hisseler veyahut da elinizde olan hisseleri, altcoin'leri, elinizde ne varsa altın, dolar, gümüş ne sormak istiyorsanız, analizini yapmamızı istiyorsanız mutlaka hepsini yorum bölümüne yazın. Analizini yapıp sizinle paylaşıyoruz. Eğer yüksek potansiyeli varsa da bu şekilde video şeklinde analizini yapıp sizinle paylaşıyoruz. Akbank hissesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bu yükseliş potansiyeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi de yorum bölümüne yazın. YouTube kanalımıza abone olmayı, katılmayı, ayrıca TikTok'tan da, Facebook'tan, Twitter'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.